Merhaba dostlar. Uzun zamandır balık av videolarımızda gördüğünüz üzere sazan avında özellikle ben boili yemlerini tercih ediyorum. Ve bu boilileri de ben sürekli kendim yapıyorum arkadaşlar. Ve sizler sık sık soruyorsunuz nasıl yapılıyor bu yem, bize tarifini verir misiniz diye. Ben de bugün bu videoyu sizler için hazırladım. Biliyorsunuz boyli protein ağırlıklı e, yemlerden bir tanesidir. Önümüzde görüyorsunuz. Ben malzemeleri size öncelikle bir tanıtayım. Kepekli un, mısır unu, bakın 1 kilo kepekli un, 250 gram mısır unu, 4 adet yumurta, 1 adet alabalık tozu. Bunu burada ben damla kırtasiyeden de temin ediyorum. Hazır olarak bu şekilde var. İsterseniz siz alabalık yemini alıp toz haline getirip ya da karışıma ekleyip yumuşatabilirsiniz. Bakın gıda boyası. Bugün kırmızı renk kullanacağım ve bir bardak sıvı yağ. Arkadaşlar, boil yapımında dikkat etmemiz gereken özelliklerden bir tanesi, biliyorsunuz, yumuşak yemler çabuk dağılıyor, çabuk düşüyor ve özellikle ufak balıkların hedefi haline geliyor. Buradaki bizim hedefimiz yaptığımız boillerin uzun süre dayanıklı kalabilmesi oltamızda ve ufak balıkların hedefi haline gelmemesi. Yani ufak balıkların bunları yiyememesi. Sadece büyük vuruşlar alabilmemiz için biz birazdan göreceğiniz üzere önce bir karışımımızı hazırlayalım, hamurumuzu yapalım. Ondan sonra farklı aşamalar olduğunu göreceksiniz. Evet, hemen karışımımıza başlayalım arkadaşlar. Evet dostlar, işin püf noktasından bir tanesi de biraz önce size bahsetmeyi unuttum. İrmik. İrmik boylilerimizin daha sert ve daha uzun süre kalmasını sağlayıcı bir katkı maddesi diyelim buna. Birazdan oranını da göstereceğim size. Bakın şurada önce yaklaşık yarım kilodan biraz fazla unu ekledim. 250 gram mısır unu, yaklaşık 150-200 grama yakın da irmiği ekleyeceğim ve güzel bir homojen karışım haline getireceğim bunu. Alabalık yemini, toz halindeki yemini suyla karıştırdım arkadaşlar, görüyorsunuz. Bir müddet beklettim iyice çözülmesi için. Yine gıda boyamı suyla karıştırdım. Neden gıda boyası kullanıyorum? Çünkü renkli toplar, renkli boyli topları balıkların daha çok ilgisini çektiği için arkadaşlar. Su altında hareketlilik birinci etken, ikinci etken koku, üçüncü etken de renkler balıkların cazibesini çekiyor arkadaşlar. Ben diğer arkadaşlar, bazı arkadaşlar vanilya kullanıyorlar yem içerisinde. Ben kullanmıyorum. Neden? Çünkü alabalık yemi çok baskın bir yem olduğu için, kokusu çok fazla olduğu için tüm kokuları bastırıyor arkadaşlar. Onun için ben hiç gerek duymadım. Şunu da belirteyim aynı zamanda. Ben yaklaşık 15 yıldır bu şekilde boylu yapıyorum arkadaşlar. Şimdi geçelim yavaş yavaş hamurumuzu hazırlamaya. Alabalık yemlerini sulandırdım. Alabalık yemlerini karışımın içerisine ekledim. Yumurtaları da kırdım. Karışımın içerisine ekledim. En son sıvı yağını da döktüm. Hamuru bir müddet karıştırdıktan sonra da renklendirici kırmızı rengimizi hamurumuzun içerisine ekleyeceğim arkadaşlar. Dostlar, hamurumuz bu kıvama geldi. Hamurun asla cıvık olmaması gerekiyor.
Çünkü ben bunların bir kısmını boylu yapacağım. Kalan kısmını da sazan sarmalı yani yaylara hamur olarak basacağım. Asla karbonat, kabartma tozu ve hamur mayası kullanmayın arkadaşlar. Çünkü boylileriniz çok fazla büyüyecek, çok fazla şişecek ve sonunda da hep patlayacaktır. İğneye takamayacaksınız bunların hiçbirini arkadaşlar. Evet, hamurumuzu bir müddet dinlendireceğim. Evet dostlar. Şimdi hamurumuz dinlendi. Kıvamı çok güzel. Yavaş yavaş şöyle uzun uzun şeritler halinde yuvarlıyoruz. Yavaş yavaş ufak kesiyoruz. Bunlar hepsi birer bilye büyüklüğünde olacak. Bakın burada görüyorsunuz. Şu halde. Bunları elimizde avucumuzun içerisinde, iki avucumuzun içerisinde yuvarlıyoruz. Daha sonra tenceremizde gördüğünüz gibi birazdan ben bunlara sıcak su koyacağım. Şoklayacağım kaynar suda. Daha sonra dinlendireceğim bir miktar. Ondan sonra da pişireceğiz arkadaşlar en son. Bu arada dostlar Ertuğrul kardeşim de merayı yemlemek için bize yem yapıyor. Aynı zamanda belki bunları da sazan sarmalına takabiliriz değil mi Ertuğrul? Takarız abi. Evet. Kıvamının iyice sert olması gerekiyor değil mi Aynen. Ertuğrul? İyice yoğurmak gerekiyor. Eline sağlık. Pandemi dönemindeki bu şeyler işe yaramaya başladı. Pandeminin önünde herkes evde bol bol ekmek, börek, poğaça falan yaptığı için artık herkes bu işi çok iyi biliyor. Kolay gelsin Ertuğrul. Teşekkürler abi. Suyumuz kaynıyor. Boyullarımızı içine atıyoruz, şokluyoruz. Kaynayan suyun içerisinde. Yukarı çıktıklarında hemen onları alıp suyunu süzüyoruz. Birazdan göreceksiniz hemen boyullar yukarı doğru çıkacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zahmetli bir iş. Yani sazan yakalamak çok kolay. Bu arada Ertuğrul'u göstereyim ben size. Şu teri görüyor musunuz arkadaşlar? Bu ne diyor Ertuğrul? Alın teri değil mi Ertuğrul? Emek. Sazan böyle yakalanır diyor yani. Evet hemen 1-2 dakika sonra bakın boyliler suyun üstünde yüzmeye başladı. Hemen onları kepçeyle alıyoruz. Kevgirimize suyunu süzüyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunu tüm boyliler bitene kadar bu işlemi yapacağım. Ondan sonra da suyunu süzüldükten sonra bunları fırına vereceğiz arkadaşlar. Boyillerimiz fırına girmeye hazır. Şimdi fırınımızı 200 derecede önce ısıtıyoruz. Isıtılmış fırında 25 dakika bunları pişireceğiz arkadaşlar. Fırınımız ısınsın, fırında görüşürüz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz, göremiyorsunuz. Gördüğünüz şimdi 180 derecede yaklaşık 25 dakika boyunca boyullarımız fırında pişecek. Ondan sonra görüşelim. Dostlar boyullarımız pişti. Bunları biraz dinlenmeye bırakacağız, soğutmaya bırakacağız. Ondan sonra işin püf noktalarından bir tanesi simleyeceğiz. Yapışkanlı sim kullanarak gece avlarında balığın dikkatini çekeceğiz arkadaşlar. Hadi simleme aşamasında görüşelim.
Boilerlerimiz soğudu. Ben gördüğünüz gibi iki renk elimde. Biri altın yaldızlı, biri de gümüş rengi simleri kullanacağım dostlar. Boilerlerimizin son hali dostlar. Bakın fosforlu simler ışıl ışıl parlıyor. Suda görebilirsiniz. Yaklaşık 8 saat suda dağılmadan kalıyor. Suya girdikten sonra yumuşuyor fakat dağılmıyor. Küçük balıkların bunu yemeleri mümkün değil arkadaşlar. Büyük vuruşlar, büyük balıklar almak istiyorsanız ben bunu size de tavsiye ederim dostlar.